Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya'da Eylül ayı ile birlikte neler değişiyor? Hayatımızı etkileyecek değişiklikleri sizler için listeledik. İşte o değişiklikler. Ağustos ayındaki tüm yeniliklerin ardından Eylül ayında da bir dizi değişiklik olacak Almanya'da. 3 federal eyalette yapılacak seçimlerin yanı sıra bazı beyanlar için son tarihler de Eylül ayında gerçekleşecek. İşte önümüzdeki haftadan itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler. Yeni kayıtlar için 1 Eylül'den itibaren Euro 6E emisyon standardı geçerli olacak. Bu daha sıkı bir ölçüm prosedürü anlamına geliyor. Dizel ve benzinli motorlar için de sınırlar aynı kalacak. ADAK şöyle açıklıyor, Euro 7 standardı yürürlüğe girene kadar Avrupa Birliği Komisyonu Euro 6 emisyon standardının başka bir güncellemesini yayınladı. Euro 6E yeni standardın ilk aşamasının 1 Eylül 2023'ten itibaren yeni tip onaylı otomobil modelleri tarafından karşılanması gerekecek ve 1 Eylül 2024'ten itibaren tüm ilk tesciller için zorunlu olacak. Yeni emisyon standardına göre örneğin nitrojen oksit için dizel motorlara 80 km, benzinli motorlara ise 60 km uygulanıyor. Yeni Euro E6 emisyon standardı 31 Aralık 2025'e kadar ilk kayıtlar için yürürlükte kalacak ve daha sonra Euro 7 standardına geçilecek. Bir vergi danışmanı gözetiminde olmadığınız sürece 2023 vergi beyannamenizi en geç 2 Eylül 2024 tarihine kadar vermeyi unutmayın. Ayrıca korona ekonomik yardımının nihai faturalandırılması için son tarih Eylül ayı sonunda sona eriyor. Bu beyanlar talep edilen sübvansiyonları gerçek taleplerle karşılaştırmak için gerekli. Duruma göre ek ödemeler veya geri ödemeler mümkün olabilir. Eylül 2024'ün sonundan itibaren KfW ısıtma finansmanına başvuranlar faturalarını ve makbuzlarını dijital olarak gönderebilecekler. İlk yararlananlar arasında evi kendileri kullanan müstakil ev sahipleri yer alıyor. Belgelerin kontrol edilmesinin ardından paranın ilk kez Ekim ayı sonunda ödenmesi bekleniyor. Ayrıca doğalgazla ısıtılan bina sahiplerinin 15 Eylül 2024 tarihine kadar ısıtma testi ve gerekiyorsa optimizasyonu yaptırması gerekiyor. Bir uzman tarafından yapılan basit bir kontrolün maliyetinin 100 ile 150 euro arasında olduğu tahmin ediliyor. 2020 ve 2022 yılları arasında benzer bir kontrol yapılmışsa veya herhangi bir optimizasyon ihtiyacı tespit edilmişse kontrol atlanabilecek. Eylül ayında önemli eyalet seçimleri de yaklaşıyor. Saksonya ve Thüringen'daki eyalet parlamentoları 1 Eylül 2024'te yeniden seçilecek. Bunu 22 Eylül'de Brandenburg takip edecek. Seçim 5 yıllık yasama dönemi için geçerli. Federal Meclis yaz tatilinin ardından 9 Eylül'de yeniden toplanacak. Meclisin açılmasından sonra ilk büyük tartışmanın yaklaşan bütçe haftasında yapılacağı belirtiliyor. Eylül 2024'ün sonundan itibaren organ bağışı beyanı vermek daha kolay olacak artık. Sigortalılar kararlarını sağlık sigortası uygulamaları aracılığıyla verebilecek. Bu yenilik kimlik kartının çevrim içi işlevini kullanarak beyanların merkezi kayıt sistemine girilmesi olanağını da tamamlıyor. Yaz aylarında yurt dışına trenle seyahat etmek isteyen herkesin uzun mesafeli tren bağlantılarının neredeyse tamamı için rezervasyon yapması gerekiyordu. Eylül ayından itibaren bu şart kaldırıldı. Uluslararası yolculuklar için artık rezervasyon yaptırmaya gerek yok. Sadece Münih ile Zürih arasındaki seferler için rezervasyon zorunluluğu 5 Ekim'e kadar devam edecek. Daha önce Disney Plus'ta hesap paylaşımı mümkündü. Bazı tüketiciler hesabını başka bir haneyle paylaşarak paradan tasarruf edebildi. Disney Plus artık buna karşı harekete geçerek paylaşımı kaldırmayı hedefliyor. R44 işaretli çocuk koltukları mevcut güvenlik standartlarını artık karşılamadığından Eylül ayından itibaren artık satışı yapılmayacak ancak mevcut koltuklar yine de kullanılabilecek. Bazı şehirlerde şehrin sirenleri düzenli olarak test ediliyordu. Örneğin Dresden'de bu durum her zaman çarşamba günleri saat 15'te yapılıyor. Ancak Eylül ayında ülke genelinde bir uyarı alarmı verilecek. Edinilen bilgiye göre 12 Eylül Perşembe günü saat 11'de tüm ülkede aynı anda sirenler çalacak. Aynı gün sirenlerin yanı sıra Nina veya Catwarm gibi uygulamalardan gelen uyarı mesajları da test edilecek. Denemenin 11.45'te bitmesi planlanıyor. Eylül ayındaki değişiklikler bunlardı. Yeni ayda görüşmek üzere. Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.